Huzursuz bacak sendromunuz mu var? Şükredin, en azından 2 bacağınız var. Huzursuz bacak sendromu isminden de anlaşıldığı üzere bacaklardaki huzursuzluk, rahatsızlık, yanmayla birlikte kişinin bacaklarını devamlı hareket ettirme isteği şeklinde tanımlanır. Genellikle rahatsızlık akşamları daha belirgin hale gelir ve hareket etme ile veya yürüme ile rahatsızlık kaybolur. Üstelik toplumda oldukça yüksek oranda vardır. Haydi bu konuyu biraz inceleyelim. Huzursuz bacak sendromu çoğunlukla 30'lu 40'lı yaşlardan sonra başlar ve yaşla birlikte daha fazla bireyde görülür. Bu konuda en kapsamlı araştırma İran'ın başkenti Tahran'da rastgele belirlenmiş 19.176 katılımcı kapı kapı gezilerek evlerinde doldurulan anketlerle bulunmuş olan rakamlardır. Rahatsızlığın görülme sıklığı 40'lı yaşlarda %6'lar civarındayken 60-70 yaşlarında %10'lara çıkıyor. Kadınlarda daha sık olduğunu kırmızı çizgiyle net olarak görebilirsiniz. Her ne kadar başlangıç yaşı 30'lu 40'lı yaşlar diye ifade etsem de her yaşta başlayabilir. Özellikle ailevi huzursuz bacak sendromunda ortalama başlangıç yaşı 20'li 30'lu yaşlardır. Bunların 1/3'ünde başlangıç 21 yaşın altında olur. Başka çalışmalarda da okula giden çocukların %2'sinde huzursuz bacak sendromu olduğu bulunmuş. Maalesef bu rahatsızlığın tanısını koyduracak bir tetkik veya görüntüleme yöntemi yok. Bu konuda uzman hekimlerden oluşan Uluslararası Huzursuz Bacak Sendromu Çalışma Grubu, tanı koymak için 5 maddeden oluşan kriterler oluşturmuşlar. Bu kriterlere göre huzursuz bacak sendromu diyebilmek için ilk şart, bacaklarda huzursuzluk veren veya mutsuzluk yaratan bir duygu nedeniyle bacakları hareket ettirme isteği. İkincisi, şikayetlerin istirahatle başlaması ve kötüleşmesi. Üçüncüsü, yürüme ve germe gibi hareketlerle şikayetlerin azalması veya kaybolması. Dördüncüsü, şikayetlerin genellikle akşam veya geceleyin kötüleşmesi. Ve son olarak da bütün bunlara sebep olacak başka bir rahatsızlığın tespit edilememiş olması gerekir. Bu şartları sağlıyor ise huzursuz bacak sendromu diyoruz. Hastalar bacaklarını devamlı hareket ettirip baldırlarını bir yere vurma ihtiyacı hissedebilirler. Masaj rahatlama sağlar. Şikayetlerin ağır olduğu hastalar yataktan kalkıp yürüdüklerinde o an için rahatlarlar. Yine de tanıyı koymak için hastanın hikayesi alınıp nörolojik muayenesi yapılır. Daha sonra bir takım sinir iletim testlerinin veya ek tetkiklerin yapılması gerekli olabilir. Bunun amacı sinir sistemine ait veya dolaşıma ait problemlerin olmadığını ekarte etmektir. Huzursuz bacak sendromunda klinik bulgular hastalığın başlangıç yaşına göre değişir. Erken başlangıçlı yani 45 yaşın altında başlayan hastaların 2/3'inde rahatsızlık yavaş ilerler. Diğer 1/3'inde ise semptomlar değişiklik göstermez ve hep aynı yoğunlukta kalır. Geç başlangıçlı huzursuz bacak sendromunda ise hızlı ilerleme tipiktir. Hastalar uykuya dalmada zorluktan veya bacak rahatsızlığı nedeniyle sık sık uyanmaktan şikayetçidirler. Hastaların yarısı konforlu uyuyamadıklarından dolayı gün içinde uykusuzluk çekerler. Hastaların %80-90'ı periyodik bacak hareketleri yaparlar. Hatta bu hareketler uyurken bile görülür. Bu hareketlerin bir kısmı uyurken ani bacak sıçramaları şeklinde olur. Huzursuz bacak sendromu aslında yanlış olarak isimlendirilmiştir. Hastaların 1/4 ile yarısında benzer şikayetler üst ekstremitede yani kollarda da olur. Huzursuz bacak sendromu 2 şekilde olabilmektedir. Bir kısmında sebep olacak hiçbir etmen bulunamaz. Bunlarda genellikle ailevi bir geçiş vardır. Yapılan çalışmalar huzursuz bacak sendromu olanların %40'ında aile hikayesi olduğunu göstermektedir. Bir kısmında ise sebepleri arasında demir eksikliği anemisi veya son dönem böbrek yetmezliği bulunabilmektedir. Demir eksikliği anemisindeki huzursuz bacak sendromu oranı %30 ile 40 arasındadır. Kadınlarda erkeklere oranla daha yüksek bir oranda demir eksikliği anemisi görüldüğü için kadınlarda daha sık huzursuz bacak sendromu gelişiyor olabilir. Gebelerin ise 1/3'inde huzursuz bacak sendromu olduğu raporlanmıştır. Yine gebelikte annenin çocuğun ihtiyacı olan birçok elemanla birlikte demiri de çocuğuna vermesinden dolayı vücutta demir eksikliği oluşur. Belki bu yüzden gebelikte çok yüksek oranda huzursuz bacak sendromu oluşuyor olabilir. Bir diğer teori ise östrojendeki değişimler hastalığı tetikleyebilir. Bu yüzden gebelikte artan östrojenle birlikte rahatsızlığın görülebildiği öne sürülmüştür. Öte yandan menopozda rahatsızlığın artması östrojen seviyesindeki düşmeye bağlanmaktadır. Tekrar hatırlatayım,
Bütün bunlar sadece teori. Kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, şeker hastalığı, migren ve Parkinson hastalığı ile de ilişkili olabileceğine dair zayıf bulgular vardır. Eğer hastada huzursuz bacak sendromuna sebep olacak sekonder problemler var ise öncelikle bunlar düzeltilir. Yani demir eksikliği anemisi durumunda vücudun demir depoları demir hapları ile doldurulur. Huzursuz bacak sendromunda kullanılan ilaçların da kendisine has problemleri olabildiği için öncelikle ilaç dışı tedavilerden bahsetmek istiyorum. Her şeyden önce bu problemi yaratacak hayat tarzınıza ait unsurları değiştirebilirsiniz. Mesela uyumadan önce kahve veya alkol kullanımından vazgeçmenizde fayda var. Kaliteli bir uyku için sessiz, huzurlu ve serin bir ortam olmasını sağlayın. Düzenli bir uyku ve uyanma saatine uymanız önerilir. Bunların dışında rahatsızlık başladığında uygulanabilecek olan davranışsal stratejiler şikayetin azalmasını sağlayabilir. Bunlar için de özellikle yürüyüş, germe egzersizleri, bacaklara masaj yaptırma, sıcak ve soğuk banyolar, yoga gibi gevşeme egzersizleri işe yarayabilir. Kendim de huzursuz bacak sendromundan dolayı zaman zaman çok sıkıntı çekiyorum. Kendi adıma bunların birçoğunu denediğimi söyleyebilirim. Benim de en çok fayda gördüğüm yöntem haftada minimum 2, mümkünse 3 kez farklı şekillerde spor antrenmanı yapmak oldu. Bisiklet veya koşu şeklinde kendimi yorduğum egzersizler sonrasında akşamları hiçbir şikayet çekmiyorum. Öte yandan 3-4 gün bir egzersiz yapmadığım takdirde şikayetler olduğu gibi geliyor. Bilimsel olarak kanıtlayamadığım hiçbir şeyi bu videomda söylemek istemiyorum ama yine kendimden bir örnek vermek isteyeceğim. Şekerli gıdalar ve glutenden uzak durmak istesem de bazen kaçırdığım oluyor. Bu durumlarda huzursuz bacak şikayetlerimin arttığını hissediyorum. Literatüre baktığımda gluten sensitif enteropatide huzursuz bacak sendromunun oldukça sık oranda görüldüğü ile ilgili 5 makale buldum. Kendi adıma şaşırtıcı olmadı. Spora ağırlık verip şekerden uzak durmak bende işe yaradı. Siz de arayış içinde iseniz bu anlattıklarımı denerseniz bir şey kaybetmezsiniz. Huzursuz bacak sendromu hastalarının %10 ila 15'inde rahatsızlık hastanın gece uykularını bozup ertesi gün yorgun ve bitkin hissetmelerine sebep olabilir. Bu hastalarda ilaç tedavisi de gerekli olabiliyor. Bu videonun içeriğinde sizlere hangi ilacı kullanacağınızı söylemek bana düşmez. Kullanılacak ilaçlar ve bunların yan etkileri açısından nöroloji doktorları çok daha deneyimlidir ve onların önerilerine uymanızda fayda var. Fakat bu konuda bir iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, ilaç tedavisinin hafiften daha güçlüye olacak şekilde kademeli olarak uygulanması gerekir. İkincisi de ilaçların bir kısmının hastaların şikayetlerini artırabilme potansiyeli de var. İlaç tedavileri koruyucu veya tedavi edici olmayıp sadece şikayetleri ortadan kaldırıcı özelliğe sahiptir. Hasta tedaviye başladığında tedavinin ömür boyu süreceğini bilmesi gerekir. Dozunun da mümkün olduğunca düşük tutulup bunun da akşam tek doz olarak verilmesi en uygundur. Ortopedi, beslenme ve spor içerikli videolarımı kaçırmamak için abone olmayı ve destek için beğenmeyi unutmayın. Yüzünüzün hep güldüğü, huzursuzluğun bacaklarınızda ve sizde olmadığı güzel günleriniz olsun.